Merhabalar, bu videoda tek kaçışlı perspektifin genel prensiplerini ele alacağız. Tek kaçışlı perspektif ne demek? Tek kaçışlı perspektif, bir ufuk çizgisi üzerinde yer alan tek bir noktadan çizimlerimizi gerçekleştirmek üzerine kurulu. Ufuk çizgisi hayali olarak kağıdımıza konumlandıracağımız bir çizgi. Bu çizgi yere paralel olarak yer alacak ve gözümüzün hizasında gördüğümüz gökle yeri ayırdığını varsaydığımız çizgi gibi davranacak. Kağıdımızda ufuk çizgisi yerine geçecek yere paralel bir çizgi çizerek başlayalım. Ve bu bizim temsili ufuk çizgimiz olsun. Bu ufuk çizgisi üzerinde tek bir noktadan bütün nesneleri çizeceğiz. Dolayısıyla bir noktayı tespit etmemiz gerek. Herhangi bir yeri kaçış noktası olarak işaretleyelim ve bu bizim KN1 olarak adlandıracağımız kaçış noktamızı oluştursun. Tek kaçışlı çizimlerde herhangi bir obje bizim tek kaçış noktamıza erişerek üçüncü boyutunu tamamlayacak. Burada sıklıkla karşılaştığımız ögelere bir bakmakta fayda var. Nelerdir bunlar? Bütün eğimli çizgilerimiz KN1'de toplanacak. Yani tek kaçışımızda toplanacak. Geri kalan çizgilerimiz yere dik veya yere paralel olarak yer alacaklar. Yere dik ve paralel çizgilerin mevcudu bize objemizi kaçış noktasından da bağımsız çizme şansı veriyor. Bu anlamda bir deneme yapacak olursak dik ve paralel çizgileri kullanarak bir küp çizelim. Artık sadece kaçış noktasına giden eğik yani açılı çizgileri çizmek kaldı. O çizgilerimizi de kaçış noktasıyla buluşturalım. Bunun için cetvelimizi kaçış noktasına koyduğumuzda her bir köşeye varacak çizgiler indirmemiz gerekecek. Şimdi kaçış noktasıyla küpümüzün bir köşesini buluşturalım. Gene aynı şekilde cetvelimizi hareket ettirdiğimizde nesnemizin diğer köşelerini tarayacağız. Ve bulduğumuz diğer ikinci köşemize de kaçış noktasından bir çizgi indireceğiz. Aynı şeyi diğer köşeyi de tarayarak yapmak mümkün. Üçüncü köşeyi de gördük ve kaçış noktasıyla köşeyi birleştiriyoruz. Çizimde yere dik, yere paralel noktalardan bahsetmiştik. Bu ne demek? Yere dik çizgiler ve yere paralel çizgilerle nesnemizi kapatmamız mümkün demek. Yere dik çizgilerimizi kontrol ettiğimizde burada üçüncü çizgimiz eksik, onu tamamlıyoruz. Yere paralel çizgilerimizi kontrol ettiğimizde nesnemizin bitişini sağlayacak olan çizgimizi koyup nesnemizi tamamlıyoruz. Böylelikle tek kaçış noktalı bir çizimde nesnenin önünü, nesnenin üst tarafını ve nesnenin yanını görmek mümkün oldu. Kaçış noktalı çizimlerde dikkat edilmesi gereken bir iki nokta daha var. Onlar da eğer objeniz tam kaçış noktasının üzerine gelir ise, ki bir denemeyle gösterelim. Herhangi bir nesne kaçış noktasıyla hizalı yer alırsa kaçış noktasına eğik çizgilerimizi indirdiğimizde yine nesnemizin köşelerinden kaçış noktasına çizgilerimizi birleştiriyoruz. Ve yere paralel olan eksiğimiz var. Onu tamamlıyoruz. Böylelikle nesnenin altını görmüş olduk. Fakat yanlarını görmek mümkün değil. Dolayısıyla kaçış noktasıyla hizalı olan nesnelerin yanlarını görmek mümkün değildir. Benzer şekilde tam kaçış noktası ve ufuk çizgisinin üstüne gelecek olan nesnelerin ne altını üstünü ne sağını solunu görmek mümkün değildir. Dolayısıyla ufuk çizgisi üzerinde ve kaçış noktasının tam üstüne binen nesneler iki boyutluymuş gibi algılanırlar. Kaçış noktasının sağına doğru gittikçe nesnelerin solunu, soluna doğru gittikçe nesnelerin sağını görmek mümkündür. Ufuk çizgisi üzerinde hareket eden nesnelerin de sadece bir yanını görmek mümkün olacaktır. Örneğin ufuk çizgisi üzerinde ve kaçış noktanın sağında yer alan bir cisim çizseydik, kaçış noktasından gelecek olan çizgiler nesnenin sadece soluna gelebileceği için
nesnenin ancak solunu görmek mümkün olurdu. Nesnelerin alt, üst, sol, sağ görünümlerinde nesneyi kapatmak için indireceğiniz çizgilerde bazı kuralları unutmamakta fayda var. Örneğin nesneler bizden uzaklaştıkça küçülür ve aralıkları da daralır. Dolayısıyla bir küp çizerken küpün eni kadar derinliğe ulaşmak zordur. Bizden uzaklaştıkça bu derinlik daralacaktır. Dolayısıyla burada ön yüzü gösteren mesafeden daha az bir yerden dikme indirmek daha gerçekçi bir görüntü elde etmenizi sağlar. Görüldüğü gibi çizimimizi tamamladığımızda kaçış noktasının sağında yer alan bir nesnenin ancak solunu çizebildik. Bu nesne ufuk çizgisinin üstünde yer aldığı için ne üstünü ne de altını görmek mümkün oldu. Tekrar kontrol ettiğimizde yere dik çizgilerimiz, yere paralel çizgilerimiz ve bunun dışında kalan eğik yani açılı çizgilerimiz var ve bunların da hepsinin kaçış noktasında buluştuğunu gördük. Herhangi bir görsel veya çizimde yere dik ve paralel çizgiler görüyorsanız geri kalan eğik çizgilerin tek bir noktada toplanması muhtemeldir. Bunun için kaçış noktasına cetvelinizi yerleştirdiğinizde her hareketinizde nesnenin altına veya üstüne hizalandığınızı görmek mümkündür. Tek kaçışlı perspektifle ilgili verebileceğimiz temel bilgiler bunlar. Daha sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.